Merhaba örgü severler. Pembem Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hem kız hem erkek bebekleriniz için çalışabileceğiniz çok güzel ve şık bir yelek çalışması anlattım. Yelek çalışmam gayet kolay, örgüye yeni başlayanlara bile yapabileceği çok güzel bir model çalışması oldu. Modelim haroşa, düz örgü, ters örgü ve pirinç örgü modelinden oluşmakta. İlk önce modelime arka parçadan başlıyoruz. Parçamızı tamamladıktan sonra iki ön parçamızı yapıp düğmelerimizi ve düğmelerimizi dikip dikiş çalışmasıyla beraber yeleğimi tamamlıyorum. Yeleğim en genişlik 28 santim, boy 35 santim oldu. 1-1,5 yaş ölçüsündeki bebekleriniz için gayet uygun bir ölçü. İplik olarak da ben Kartopu Baby One tercih ettim. Sizler yine Nako Elite Kartopu Baby One aynı ayarda 250 metre 240 metre ayarında tüm ipleri tercih edebilirsiniz. Bebe yünü olması yeterli. Kartopu Baby One 100 gram 250 metre antipilik özellikle. Aynı kodla örmek isteyenler için K576. Bir yumağı tamamladım ve ikinci yumaktan da bu kadar ipim kaldı. Yani ortalama 1,5 yumak ip gitmekte. 4 numaralı şiş kullandım. Yine sizler elinizde ve sıkılığına, gevşekliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 5 adet de düğme kullandım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarınız da bizler için çok değerli. Şimdi hazırsak yeleğimize başlayalım. Yeleğimize başlarken 4 numaralı şişimize toplamda 66 ilmeğimizi attım. Ben böyle turkuaz bir renk tercih ettim. Sizler hem kız hem erkek bebekleriniz için istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. 66 ilmeğimi şişime attıktan sonra toplamda 4 diş haroşa sırası ördüm. Ben haroşalarımı düz bir şekilde, her iki yönü düz bir şekilde örüyorum. Sizler ters şekilde örüyorsanız o şekilde örerek 4 diş haroşa elde edebilirsiniz. Şimdi 4 diş haroşa sırasından sonra örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzümüzde bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp modelimize ilerliyoruz. Modelimize söylemeyi unuttum. Arka taraftaki parçayla beraber başladık. Daha sonra ön parçalarımızı da yaparak ilerleteceğiz. Arka parçamıza 66 ilmekle başladım. 4 diş haroşamı ördüm ve 4 diş haroşa sırasında örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. İlk sıramı 4 diş haroşadan sonraki tamamen ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi parçamın her iki tarafında 6 diş hem sağda hem solda 6 diş haroşa sıramızı yukarıya doğru ilerleteceğiz. Yani o 6 diş haroşamızı sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz. Ben haroşalarımı düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Haroşa ilmeğimi kendi tarafıma aldım. Daha sonra ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Şöyle ters. Örgümüzün arka yüzünde ilk 6 ilmeğimizi haroşa, son 6 ilmeğimizi haroşa ve ortadaki kalan ilmeklerimizi ise ters örgü olarak örüp ilerleteceğiz. Şöyle ters örgü olarak ipimizi kendi tarafımıza alıp
sıra sonuna kadar ilerletelim. Altı adet ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters yönde ördüm. Daha sonra ipimi diğer tarafa aldım. 6 ilmeğimi de yine düz bir şekilde örüp haroşa ilmeklerimi elde ettim. Daha sonra örgümün ön yüzüne tekrardan geldim. Ön yüzünde yine kenardaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra ortadaki ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüp tamamlayacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi düz ilmeklerimiz de şöyle şu şekilde görünüyor. Örgümüzün ön yüzünde de şu ortadaki ilmeklerimizi düz bir şekilde örerek ve kenardaki ilmeklerimizi de 6 ilmek haroşamızı yaparak sıramızı tamamladım. Arka tarafta baktığımızda 1 2 3 sıra örmüş oldum. Şimdi tekrar arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta yine ilk 6 ilmeğimiz haroşa. 2 3 4 5 6. Daha sonra ilmeklerimi, ortadaki ilmeklerimi haroşa ilmek elde etmek için düz bir şekilde örüyorum. Ve böylelikle ön yüzde düz ördüğüm ilmekleri arka tarafta da ters ördüğümde düz bir şekilde, yani önde düz bir şekilde ördük, arka tarafta da düz bir şekilde ördüğümüzde haroşalarımızı elde ediyoruz. Ben haroşalarımı düz şekilde örüyorum. Sizler ters şekilde örüyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde ilerleyelim. Sıra sonunda tekrar devam edelim. Arka sıramızı tamamladım. Daha sonra ön yüzümüze tekrar geldim. Ön yüzümüzde kenardaki 6 ilmek haroşalarla beraber ortadaki tüm ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüp tamamlıyorum. Daha sonra yine arka tarafa geleceğiz. Arka tarafta yine ilmeklerimin tamamını düz bir şekilde öreceğiz. Ve böylelikle orta kısımdaki ilmeklerimizin olduğu yer 2 diş haroşa şeklinde görünecek. Ve modelimize bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar arka tarafta ilmeklerimi de düz bir şekilde ördükten sonra ön yüze geleceğim ve modelimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar ön yüze geldik. Şöyle gördüğünüz gibi 2 diş haroşa sıramızı elde etmiş olduk. Gördüğünüz alt tarafta da 3 sıra düzümüz var. Şimdi ön yüzümüzde yine kenardaki 6 ilmeğimizi haroşa, ortadaki ilmeğimizi düz örerek devam ediyoruz. Yani yine bütün ilmeklerimizi ön yüzde düz örgü olarak devam ediyoruz. Gayet kolay bir model. Düz örgü ve ters örgülerle yapabileceğiniz, rahatlıkla herkesin örebileceği bir model. Yeni başlayanların bile çok kolay örebileceği, hem kız hem erkek bebekleriniz için kullanabileceğiniz çok şık bir yelek çalışması. Şöyle düz örgümüze sıra sonuna kadar devam edelim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak ördükten sonra örgümüzün arka tarafında
6 ilmek haroşayla beraber başlıyoruz. 3, 4, 5, 6. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Aradaki iki taraftaki 6 ilmek haroşanın arasındaki kalan ilmekleri ise ters örgü olarak örüyorum. Yani en dipte 4 diş haroşa sırasından sonra yaptığımız işlemin aynısını yine tekrardan uyguluyorum. Bu aradaki ilmekleri şöyle ters örgü olarak örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ters örgülerimizi devam ediyoruz. Sıra sonundaki 6 ilmek haroşamızı da örüp sıramızı o şekilde tamamlayacağız. Ön yüzümüze tekrardan geldik. Ön yüzümüzde yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenardaki 6 ilmeğimizi haroşa, ortadaki ilmeklerimizi de düz örgü olarak örüyoruz. Böylelikle 3 sıra düzümüzü örmüş oluyoruz. Ve örgümüzün arka tarafında model çalışması yapacağız. Tekli pirinç örneğimizi kuracağız. Sizler ben pirinç örneği uygulaması yaptım. Sizler isterseniz başka herhangi bir farklı uygulama yaparak da değişik bir yelek çalışması elde edebilirsiniz. Tamamlayalım sıra sonuna kadar. Şöyle hızlı bir şekilde örüp sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp tamamlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi örgümüzün arka tarafına geldim. Kenardaki 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi modelimizi arka tarafta kuracağız. Tekli pirinç örgü. İlk ilmeğimiz 6 ilmek haroşadan sonra ters. İkinci ilmeğimiz düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Yani bir ters, bir düz olarak modelimize başlangıcımızı yapıyoruz. Şöyle sıra sonundaki 6 ilmek haroşa kalana kadar ilmeklerimizi bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 6 ilmek haroşaya kalana kadar yapalım. 6 ilmek haroşamızı örelim ve ön yüzümüzde tekrar modelimize devam edelim. Bir ters, bir düz olarak arka tarafta modelimizi ördüm ve ön yüze geldim. Ön yüzde 6 ilmek haroşamızı öreceğiz. Yine 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşamızı ördükten sonra pirinç örneğinin mantığı ilmeğimizi ne şekilde görüyorsak onun tersini öreceğiz. Bu ilmeğimiz gördüğünüz gibi ters. Arkada şöyle düz bir şekilde örülmüş. Diğer tarafta nasıl görünüyor?
ters. Bu ilmeğimizi o zaman düz şekilde öreceğiz. Bu ilmeğimiz düz. Arka tarafta ters örülmüş, ön tarafta düz görünüyor. Bu ilmeğimizi ters öreceğiz. Düz öreceğiz, ters öreceğiz. Düz öreceğiz, ters öreceğiz. Zaten gördüğümüz şekilde aynı mantıkla örersek lastik örnek olur. Bu şekilde düz gördüğümüzü ters, ters gördüğümüzü düz şekilde örersek pirinç örneği mantığı. Yine tekrar bu ilmeğimizi ters gördük. Ters ilmek, yani arka tarafta düz örülmüş. Bu ilmek bu tarafta ters görünür. O zaman düz örmemiz gerekli. Düz görünüyor, ters örmemiz gerekli. Ters görünüyor, düz örmemiz gerekli. Yani yine bir düz bir ters mantığı, ama ilmeklerimizi ne şekilde görüyorsak onun zıttı şekilde örüyoruz. Bu şekilde yine 6 ilmek haroşa kalana kadar örüyoruz. 6 ilmeğimizi de ördükten sonra sıramızı tamamlıyoruz ve arka tarafa modelimizin geçişimizi yapıyoruz. Örgümüzün arka tarafına geldik. Arka tarafta yine 6 ilmek haroşamızı başlangıç aşamasında örüyoruz. 2, 4, 5, 6. Daha sonra ilmeğimiz şöyle düz bir şekilde görünüyor. Arka tarafta en son ilmeğimi ters ördüm. Yine burada da ters şekilde örüyorum. Bir düz bir ters olarak yine devam ediyoruz. İlmeğimi ters görüyorsam düz, düz görüyorsam ters olarak örüyorum. Pirinç örneğinin mantığı bu şekilde. Tekli pirinç örneğinin. Eğer ikili pirinç şeklinde de yapabilirsiniz. Farklı modeller de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde modeli ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde arka taraftaki sıramızı da yapıp modelimizi ilerletelim. Ön yüzde tekrar başlangıcımızı yapalım ve daha sonra aynı şekilde devam edelim. Pirinç örneğimizi kurduk, modelimizi tamamladık. Şimdi şu aşamadaki, şu ilk etapta yaptığımız model sürekli tekrar edecek. Şimdi yine başlangıç tarafına döneceğiz. 6 ilmek haroşamızı öreceğiz. Daha sonra tüm ilmeklerimi düz bir şekilde öreceğim. Arka tarafa geleceğim. Yine 6 ilmek haroşamı öreceğim. Arada kalan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak yapacağım. Tekrar ön tarafa geleceğim. Tekrar yine düz olarak öreceğim. Böylelikle 3 sıramı tamamlayacağım. Tekrar arka tarafa geldiğimde ise yine haroşalarımızı elde etmek için bütün ilmeklerimi düz öreceğim. 2 diş haroşamı elde edeceğim. Orayı da tamamladıktan sonra yine düz örgülerle devam edeceğiz. Daha sonra pirinç modeli. Yani örgümüz, yeleğimiz bu şekilde kol altı bölümüne kadar gelene kadar devam edecek. Daha sonra ben size kaç diş haroşa ördüğümü, ne kadar örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şöyle ilk sıramızı birlikte tamamlayalım. Yine arkadan da az bir miktarda göstereyim. Zaten mantık 4 diş haroşadan sonraki başladığımız sıradakilerin mantığıyla devam edecek. Şöyle bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm. Daha sonra örgümüzün arka tarafına geldim. Arka tarafta 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İpimi kendi tarafıma alıyorum ve
arada kalan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Gayet kolay bir model. Dediğim gibi herkesin yapabileceği bir model. Rahatlıkla örebileceğiniz bebekleriniz için çok şık bir model. Böylelikle modelimize devam edelim. Yine kol altındaki kısma kadar örüp gelelim. Yeleğimizi kol altına kadar örneğini devam ettirdik. Ve şu pirinç örnekleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. pirinç örneğimize geldiğimizde kenar haroşa kısımlarımızı yapmaya başlayacağız. Daha sonra haroşa kısımlarımızı ördükten sonra kol altı kesimlerimizi yapacağız. En dip bölümden de haroşalarımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 44 diş haroşa sırası olduğunda kenar kısımlarımızı yapmaya başlayacağız. Yani kol altı kesimimiz için hazırlıklarımızı yapacağız. Şimdi örgümüzde ters kısımdayız. Pirinç örneğimizi kuracağız çünkü. Köşedeki 6 haroşamızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. Daha sonra bir 6 haroşada, yani toplamda 12 haroşa yapıyoruz. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Daha sonrasında pirinç örneğimizi kuracağız. Pirinç örneğimiz nasıldı? Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde pirinç örneğimizi kuruyoruz. Yani ortadaki örneğimizi yine devam ettiriyoruz. Köşeleri 12 diş haroşa olacak şekilde örmeye başlıyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde sıra sonunda 12 ilmek kalana kadar ilmeklerimi devam ettiriyorum. Şöyle sıra sonuna kadar birlikte örelim ki daha iyi anlaşılsın. Bir düz, bir ters. Şöyle. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3 ilmek daha öreceğiz. Terste kalmıştık. Düz, ters, düz. Daha sonra köşedeki 12 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra ön tarafa geliyoruz. Ön tarafta şöyle ön tarafta bakıyorum net görünüyor mu diye. Yine 12 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Ve pirinç örneğimizi devam ettiriyoruz şimdi. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde pirinç örneğimizi devam ettiriyoruz. Sonda 12 ilmek kalıncaya kadar modelimizi devam edelim. Sondaki 12 ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Ve bu köşedeki bölümümüz 12 ilmeğimiz 4 diş olana kadar devam edelim. Daha sonra kol altı kesim için gelelim. 4 diş haroşamızı yukarıya doğru ördük. Gördüğünüz gibi 12 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Şimdi her iki tarafta kol altı kesimlerimizi yapacağız. Kol altı kesimlerimiz için ilk 6 ilmeğimizi keseceğiz. 6 ilmek haroşamızı devam ettireceğiz. Birinci ve ikinci ilmeğimizi örüyorum ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kesim işlemimizi yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. 3. Üçüncü ilmeğimizi de aldık. Dördüncü ilmeğimizi de aldık. Öyle bu şekilde arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak kesiyoruz. Şöyle 2, 4, 6 kalacak. Bir adet daha kestiğimizde 6 ilmeğimizi kesmiş oluyoruz ve 2, 4, 5, 6 ilmeğimiz de kalmış oluyor. Daha sonra örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını, ortadaki modelimiz şu an haroşa kısmındayız. Haroşalarımızı da örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördük ve şimdi arka tarafa geldik. Arka tarafta da ters tarafta burada ilmeklerimizi keseceğiz. İlmeklerimizi alıyoruz, örüyoruz. Arkadaki ilmeği yine öndeki ilmeğin üstünden atlatarak kesiyoruz. Birinci kesimimiz, ikinci kesimimiz, üçüncü ilmeğimizi de kestik. 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi kestik ve yine kalan 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz ve şu an haroşa kısmındayız. Örneğimizin ortadaki modelimizi de o yüzden yine haroşa olarak sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi her iki tarafta 6 ilmeğimizi kestik ve yanlarda 12 ilmeğin 6 ilmeği haroşa olarak kaldı. O 6 ilmekleri devam ettireceğiz yukarıya doğru. Ve ortadaki örneğimizi de yukarıya doğru aynen devam ettireceğiz. Ve böylelikle kol altı kesimimizi de yaptık ve kolumuz için yukarıya doğru istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Böyle bu şekilde şöyle yukarıya doğru kenar kısımlarımız, altı haroşalarımızı şöyle devam ettiriyoruz her iki taraftan. Örneğimizi de yukarıya doğru devam ettirelim. Daha sonra kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşayım. Kol altı kesimimizi yaptıktan sonra örmem gereken sıra sayısını ördüm. Ve yukarıya doğru modelimizi şu kenarlarda 6'şar haroşa şeklinde yapıp modelimizi yukarıya doğru devam ettirdik. Ve kesim işlemimizden sonra 1, 2, 3, 4 pirinç modelimizi de yaptık ve tamamladık. Daha sonrasında yine düz örmem gereken modelimizi devam ettirmek için düz örmem gereken sırayı da ördüm. Sonrasında haroşa kısma geldim. Haroşalarımızı da tamamladım. 2 diş haroşa sırası örüyorduk arada. Burada şimdi omuz kısmımızı kesim noktasından önce 4 diş haroşa sırası örerek tamamladım.
Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi omuzlarımızı keseceğiz. Daha sonra ön parçalarımızı da yaptıktan sonra karşılıklı olarak birleştireceğiz. İlk 17 ilmeğimi örüyorum düz bir şekilde. İki, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmeğimi ördüm. Daha sonra 2 ilmek daha örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradakini örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde ense kısmımızı 17 ilmek kalana kadar kesim çalışması yaparak tamamlıyoruz. Daha sonra iki tarafta kalan omuz kısmındaki 17 ilmeğimizi farklı bir şişe geçirerek bekletiyoruz. Kesim çalışması kenar omuz kısımlarımızda yapmıyoruz. Sonra ön parçamızın dar olan yani düğmesiz, düğme iliği olmayan kısmından başlayacağız. Yukarıya doğru örneğimiz aynı şekilde ilerleyecek. Onun da başlangıç aşamasını göstereceğim sizlere. Bu taraftaki ilmeklerimi bir örüp tamamlayayım size. Şöyle bir sayalım. Kaç ilmeğimiz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 3 adet daha kesmem gerekiyor. 1, 2, 3. Tekrar sayalım. Bu şişteki kalan ilmeğimizle beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ve buradaki ilmeklerimi şimdi ense kısmımızı kestikten sonra örmeye devam ediyorum. Ve böylelikle arka parçamızı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde şöyle arka parçamızı tamamladık. Arka parçamızı tamamladım ve farklı bir şişe geçirdim. Tekrardan ilmek atarak başladım. Ön parçamızın dar kısmını yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilmek atarak şişimize başlıyoruz. 4 diş haroşa sırası örüyorum. Daha sonra yukarıya doğru modelimiz aynen arkadaki parçamız gibi devam edecek. İlk 6 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 ilmeğim haroşa. Ortadaki ilmeklerim düz. Ve köşede düğme kısmımız, düğme patımızın olduğu yerde de 7 ilmek haroşa yapacağız. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğimizde haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayacağız bu şekilde. Daha sonra arka tarafa geleceğiz. Arka tarafta 7 ilmeği haroşamız vardı. İlk 7 ilmeğimi öreceğim. 2, 4, 6, 7 tane haroşa, 7 ilmek. Daha sonra ilmeklerim ters olarak devam edecek. Son 6 ilmek kalana kadar. İki, 4, 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi de haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde yukarıya doğru modelimi aynı şekilde devam ettireceğim. Şimdi arka parçamı bir alayım.
Ne yapıyoruz? 4 diş haroşadan sonra düz kısmı ördük. Haroşa kısım, düz kısım, pirinç kısım şeklinde yukarıya doğru kol altı kesimine kadar devam ediyoruz. Ön parçamızın dar olan kısmını gördüğünüz gibi kol altına kadar yaptım. Örneğimizin yukarıya doğru devam ettirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pirinç sırası yaptım. 7. pirince geçiş sırasında kol altında diğer arka parçada yaptığımız gibi 12 ilmek haroşamızı öreceğiz. Şimdi hem pirinç çalışmamızı yapalım. Kenarda 7 ilmeğimiz haroşa. 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakalım hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 ilmek daha var. Bir düz yaptık. Bir ters, bir düz. Daha sonra ilmeklerimin 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Kol altı bölümümüzdeki kısım. Tekrar ön bölüme geliyorum. Ön bölümde 12 ilmek haroşamı örüyorum. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Daha sonra pirinç örneği için düzün üstüne ters, tersin üstüne düz şeklinde pirinç örneğimi yapıyorum. 2, 4, 6. Burada da 7 ilmek haroşamız. Bu şekilde arkada da yine pirinç örneğimizi devam ettiriyoruz. 12 ilmek haroşamızı örüyoruz. Bu kısım 4 diş haroşa oluncaya kadar öreceğiz. Daha sonra kesim çalışmamızı yapacağız. 4 diş haroşa sırası olana kadar ördüm. 2, 4 diş gördüğünüz gibi. Şimdi 12 ilmeğimizin altısını kesiyorum ve kalan ilmeklerle devam ediyoruz. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. İlk ilmeğimi kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi kestim. Diğer 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şu an modelim haroşa kısımda. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Daha sonra yine arkada da ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylelikle kol altı kesimimizi yapmış olduk. Şu arkada da ilmeklerimi öreyim. Yukarıya doğru devam ettireceğiz modelimizi. Aynı arka parçada olduğu sıra sayısı kadar yapacağız. Daha sonra en son kısımda 4 diş haroşamızı yapıp ilmeklerimizi bekletmeye alacağız. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek kaldı şişemizde. Arkadaki omuz kısmımız 17 ilmekten oluşuyor. Şimdi buradaki ilmekleri de biraz ilerledikçe aralardan keseceğiz ve böylelikle 17 ilmeğe indireceğiz. Yani şu haroşa kısımlarında her haroşa kısmı geldiğinde 2 ilmeği birden öreceğiz. 18 kalacak. Daha sonra diğer haroşa kısmına geleceğiz. Bir ilmek daha yine orada da keseceğiz. Belli olmaması için böyle haroşa kısımlarından yapalım. Daha sonra yine orada da kestiğimiz ilmekle beraber ilmeklerimizi 17 ilmeğe düşüreceğiz. Şöyle ara kısımlarını ara yani her haroşa kısmında yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu ortadaki kısımda
az bir şey kaldı. Yukarıya doğru devam ettirelim. İlmeklerimizi 17 ilmeğe düşürelim. Omuz kısmımıza kadar gelelim. Son 4 diş haroşamızı örüp ilmeklerimizi bekletelim ve diğer parçamıza başlayalım. Yeleğimin ön kısmındaki şu dar parçayı da bitirdim ve tamamladım. Bu kısımda düğmelerimiz olacak. Diğer taraf ilikli tarafımız olacak. Daha sonra böyle şişte beklettim. Yine aynı şişe geçirdim. Sizler farklı şişeye geçirip şu şekilde karşılıklı olarak şu şekilde birleştireceğiz. Ne yaptık? Yine aynı arkadaki sıra sayısı kadar ördük. En sonunda 4 diş haroşamızı örüp ipimizi biraz uzunca bırakıp beklettik. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlamış olduk. Daha sonra diğer ön parçama başladım. Diğer taraftaki parçam, yani baktığımda sol parçam, 49 ilmekle başladım. Daha sonra 4 diş haroşa sırası ördüm. Sonrasında örneğimi yine devam ettirdim. Düzle başladım. Haroşa ile devam ettim. Şimdi yine düz kısma geldim. Şimdi burada ilik çalışması yapacağız. İlik çalışmamız için 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği bir kesiyorum. Toplamda 7 ilmek haroşamız var. 7 ilmek haroşamı ördüm. Aradaki ilmeklerimi de düz olarak örüp tamamlıyorum. Bu kısımda yaka kısmım burası. Yaka kısımda 7 ilmek haroşa, diğer kısımda ise 6 ilmek haroşa bırakıyoruz. Ortada kalan ilmeklerimizi de modelimize uygun olarak sırayla modelimizi devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Arkada yine düğme iliğinin nasıl örüldüğünü sizlere göstereyim. Arka tarafı da örüp geldim. Ters olarak ortadaki ilmekleri ördüm. Baş tarafta yine 6 ilmek haroşamız var. Sonda kalan düğme ilikli yerdeki 7 ilmek haroşamızı birlikte örelim. Haroşalarımı örüyorum. Daha sonra doladığım ilmeği de düğme iliği yapmak için şu şekilde örüyorum. Şöyle. Daha sonra son 3 ilmeğimi de örüp düğme iliğimizin birincisini açmış oluyoruz. Şöyle şu şekilde. Düğme iliklerimizi yukarıya doğru 12 diş haroşa arası sırayla 12 diş haroşa da bir yapıp tamamlıyoruz. Kol altına kadar çalışmamızı devam ettirelim. Bu parçamız da ayrıca kol altından sonra yaka oyuntumuzda olacak. Arka parçada ve diğer ön parçada olduğu gibi bu tarafımızı da örüp tamamladım. Ve düğme iliklerimizi de yine açmaya devam ettim. Her 12 diş haroşa sırası arayla ve en son 4.'yü açtım ve yukarıya doğru öreceğiz. Yine 5. ve son ilmeğimi de açacağım. Yani toplam 5 tane düğme iliğimiz olacak. Ve yine modelimizi devam ettirdik. Modelimizde bir değişiklik yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet pirinç modeli yaptık. 7.'ye başlarken diğer tarafta olduğu gibi burada da 6 haroşa, kol altındaki yerdeki 6 haroşadan sonra bir 6 haroşa daha örüp toplamda 12'ye tamamladım. Yine arka taraftan ördüm. Pirinç modelime başladım ve devam ettirdim. Ve toplamda 12 ilmeğimi şuradaki 4 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi geldik. Burada haroşamızı da devam ettirdik. Şimdi tekrar buradan öreceğiz ve arka tarafa geçişte ilmeklerimizi keseceğiz. Kol altındaki ilmeklerimizi keselim. Şu diğer tarafa örelim buraya kadar düz bir şekilde. Kesimimize başlayalım.
Sıra sonuna kadar örüp tamamladım. Şimdi arka tarafta. Burada yine ilk iç taraftaki 6 ilmek haroşayı yürüteceğim. Bu dışarıdaki 6 ilmek haroşayı keseceğim. Şimdi arka tarafta ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi kol altında kestim. Daha sonra yine 6 ilmek haroşamı örüyorum. Örneğimiz sıra sonuna kadar haroşa şeklinde örmemi gerektiriyor. O yüzden sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Böylelikle diğer parçamızda da kol altı kesimimizi tamamlamış olduk. Şimdi yukarıya doğru kalan ilmeklerimi, 49 ilmeğimiz vardı, 6 ilmeğimi kestim. 43 ilmeğimi yine örneğe uygun olarak devam edeceğim. Yaka oyuntusu yapacağız. Yaka oyuntusuna gelene kadar örelim. Daha sonra ben size kaç sıra örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Yaka oyuntusuna gelmeden önce de yine bir haroşa bölümümüz, haroşa kısmımız olacak. Şimdi ve 5. düğme iliğimizin geldiği noktaya da düğme iliğimizi açmayı unutmayalım. Şöyle ilerledik. Düğme iliğimiz olduğu bölümde 2, 4, 6 haroşa sırası sonrasında yine sonuncu ve 5. düğme iliğimizi yapacağız. Bu şekilde biraz daha örmeye devam edelim. Daha sonra yaka kısmına gelelim. Kol altı kesimimizin noktasından sonra yine örmeye devam ettik. Toplamda şu alttaki sırayla beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa sırası yaptık. Aradaki örneğimizi yine devam ettirdik. Şu kol altı kesimimizdeki şu ilk haroşamızı başladığımızda pirincimiz vardı. Bir adet pirinç modeli daha yaptık. Tekrar pirinç modeline denk geldiğimiz sırada yakadaki haroşa bandımızı yapacağız ve yine burada 5 ilmeğimizi pirinç örneği öreceğiz. Yani 6 ilmek haroşa, diğer parçada olduğu gibi omuz kısmımızı 17 ilmek yapacağız. 6 ilmek haroşa, 5 ilmek pirinç, 6 ilmek haroşa ve yine diğer kalan ilmeklerimizi de 4 diş haroşa sırası öreceğiz haroşa olarak. Ve 5. düğme iliğimizi de şöyle son kez son düğme iliğimizi de açtım. Şimdi arka tarafa gelelim. İlk 6 ilmeğimi kol altındaki örüyorum. Haroşa olarak 3, 4, 5, 6. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 5 adet pirinç ilmeğimi 5 ilmeğimi pirinç modeli ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 4 5 6. Bu 17 ilmeğimizi yukarıya doğru devam ettireceğiz. Ortadaki modelimizle devam ettireceğiz. Burada kalan ilmeklerimizi haroşa öreceğiz ve 4 diş haroşa ördükten sonra bu ilmeklerimizi de kesim çalışmasıyla tamamlayacağız. Kol altını kesim çalışması yapmadan önce ilmek sayımız 49'du. Kol altındaki 6 ilmeğimi kestim. 43 ilmeğim kaldı. Şimdi burada da yine 4 diş haroşa sırası ördükten sonra haroşa bandımızı keseceğiz ve 17 ilmek kalmış olacak. Sıramı haroşa ilmeklerle tamamladım. Gördüğünüz gibi ilk haroşa bandımızı elde ettik. Şimdi yukarıya doğru 4 diş örelim. Buradaki 5 ilmeğimizi de yine pirinç örneğiyle devam edelim.
Yakadaki 4 sıra haroşa bandını örüp tamamladım. Yine buradaki modelimizi de yukarıya doğru devam ettirdik. Burada şimdi omuz kısmında 17 ilmek bırakacağız. Yaka kısmındaki diğer ilmeklerimizi keseceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatıyorum. Yine sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bu şekilde kesim işlemimizi tamamlıyoruz. Daha sonra omuz kısmındaki ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Şöyle birlikte kesim çalışmamızı yapalım. Ben kesim çalışmasını bu şekilde yapıyorum. Sizler kendi yöntemlerinizde kesim çalışmanızı yapabilirsiniz. Her yöntem aynı şekilde kesim çalışmasını yapabilirsiniz. Yöntem farklı, gidişat hep aynı zaten kesim çalışmamızda. Şöyle 17 ilmek kalana kadar devam edelim yaka kısmımızı. İlmeğimizi örüp arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir kesim çalışması oluyor. Şimdi hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bir ilmek daha keseceğim ve böylelikle kesim çalışmalarımızı tamamlamış olacağım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 4, 5, 6. Ortadaki ilmeklerim de yine haroşa olarak devam ediyor. Örnek. Bütün ilmeklerimi bu şekilde haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Şimdi 17 ilmeğimi model sırasına göre yukarıya doğru devam ettireceğiz. Herhangi bir farklı çalışma yapmayacağız. Diğer parçamızda kaç sıra yaptıysak bu parçamızı da yukarıya doğru aynı sırada yapacağız. Daha sonra omuz çalışmalarını birleştireceğiz ve kenar dikiş çalışmasıyla yeleğimizi sonlandıracağız. Parçalarımızın örümünü tamamladım. Şimdi birleştirme çalışması yapacağız. Şu kısımda çalışmamızı yapacağız. Şöyle düz yüzünü, arka tarafın düz yüzünü önüme serdim. Sonra geliyorum, şu büyük parçamızı alıyoruz. Şöyle ters bir şekilde sağ tarafa koyuyoruz. Şöyle. Şimdi şöyle alalım. Daha sonra diğer küçük parçamızı da buraya koyalım. Bu şekilde birleştirme çalışması yapacağız. Şimdi bu parçamızı şöyle alayım. İlk önce şu parçamızı birleştireceğim. Şöyle koydum kenara. Daha sonra şöyle iki parçamızı şu şekilde tutarak birleştireceğiz. 17 ilmek bu tarafta, 17 ilmek diğer tarafta var. Karşılıklı bir şekilde tutuyoruz. Daha sonra bu taraftaki ilk ilmeğimizi ve arka parçadaki ilk ilmeğimizi alıyoruz. İkisini bir ve örüyoruz. Daha sonra sıradaki ikinci ilmekleri karşılıklı olarak örüyoruz. Hem örüyoruz hem kesim çalışması yapacağız. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeklerimizi örüyorum. Üçüncü ilmeklerimi arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Hem öndeki parçadan hem arkadaki parçadan sıradaki ilmekleri alıp arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kesim çalışması yapıyoruz. Omuz kısımdaki birleşim
çalışmamızı bu şekilde yapıyoruz. Sizler isterseniz ilmeklerinizi kapatarak da karşılıklı dikerek de yapabilirsiniz. Ya da farklı bir yöntemle tığla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Sizler de aynı yöntemi deneyerek omuz kısmımızı tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde bu kısmımızı tamamlıyoruz. Daha sonra diğer tarafını da birlikte tamamlayacağız. İlk dar parçamızı birleştirdik. Şöyle ön tarafa getirdik. Şöyle gördüğünüz gibi gayet düzgün bir çalışma oldu. Daha sonra diğer tarafımızı birleştireceğiz. Yine düz yüzümüz bize bakıyor. Parçamızı alıyoruz. Buranın da ters yüzü şöyle bakacak. Daha sonra yine karşılıklı olarak diğer tarafta olduğu gibi bu tarafı da birleştireceğim. Şöyle çekeyim. Şöyle. Kesim çalışması için her iki tarafı aynı yüze getirdim gördüğünüz gibi ve örgümüzün şöyle ters tarafını tutarak kesimimizi yapmıştık. Çünkü ön taraftan ilmeklerimizi ördük arka parçada. Yine ters taraftan şu şekilde gelip burada kesim çalışmamızı yapıyoruz. İlk ilmekleri alıyorum ve örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeklerimi alıyorum, örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeklerimi alıyorum, örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Yine diğer taraftaki omuz çalışmamızın aynı şeklini bu tarafta da yapıp omuz birleşim kısımlarımızı tamamlamış olacağız. Sıradaki ilmekleri karşılıklı olarak örüp arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek keseceğim. Hem kesim işlemi hem birleşim işlemi aynı anda tamamlanmış olacak. Şimdi bu omuzumu da ben tamamlayayım. Daha sonra kenar dikiş çalışmasının nasıl yapmanız gerektiğini göstereyim. Sonrasında zaten yeleğimiz sona doğru yaklaşacak. Daha sonra düğmelerimizi dikeceğiz ve yeleğimizi tamamlamış olacağız. Sizler de hem kız hem erkek bebekleriniz için örebileceğiniz çok kolay, çok şık bir yelek. İlmeklerimizi tamamlayalım. Yeleğimizi tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi 3 parçamızı da birleştirmiş olduk. Şimdi kenar dikiş çalışmasını yapacağız. Daha sonra düğmelerimizi tamamladıktan sonra yeleğimizi sonlandıracağız. Şimdi kenar dikiş çalışmamızı yapalım. Şu haroşalarımızın olduğu kısımdan en dipten karşılıklı olarak bir sabitleme işlemimizi ilk önce şöyle yapalım. Zaten dikiş çalışmalarını bütün videolarımda gösteriyorum. Yine tekrardan burada da göstereceğiz. Şimdi sıradaki ilmeğimizi aldık. Karşıdaki ilmeğimizin yine kenar bölümüne şöyle geçiriyoruz ve karşılıklı olarak dikiyoruz. Sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Diğer sıradaki köşe noktasından karşılıklı olarak tamamlıyoruz. Şöyle şu kenar kısımlarından şu kenar kısımlarından bir arkadaki parçadan bir öndeki parçada alarak karşılıklı olarak şöyle tamamlıyoruz. Kenar çalışmalarımızı bu şekilde yaparak düzgün bir dikiş çalışması elde ediyoruz. Bu işlemimizi kol altı kesimimizin olduğu noktaya kadar yapacağız. Aynı yöntemle diğer tarafımızı da birleştireceğiz. 5 adet düğmemizi ve iplerimizi temizleyip en son haliyle sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Ve böylelikle beraber birlikte güzel bir yelek çalışması yapmış olacağız. Dikiş çalışmamız da bu şekilde.
Yeleğimizi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok şık bir yelek oldu ve 5 adet ahşap düğme takıp tamamlamış oldum. Sizler de kolaylıkla, rahatlıkla hem kız hem erkek bebekleriniz için yapabileceğiniz çok şık bir yelek çalışması oldu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.